Pens tutucular piyasada en yaygın kullanılan tutucu türüdür. Bunun sebebi kolaylıkla temin edilebilmesi, diğer tutuculardan daha ucuz, kolay kullanımı ve kılavuz, matkap, parmak freze, rayba gibi birçok takımın bu tutucuya bağlanabilir olması gibi avantajları vardır. Çalışma mantığı olarak öncelikle uygun çaptaki pensin pens tutucu içerisinde yerleştirilmesinden sonra takım boyu ayarlanarak pens anahtarı ile pens vidası sıkılarak takım pense sabitlenmiş olur. Pens tutucularından içten soğutma takımlar için uygun değildir. Çünkü pens yayları içerisindeki boşluklarda soğutma sıvısı kaçtığı için takım boyunca ve takım ucunda soğutma işlemi verimsiz gerçekleşir. Diğer yandan pens tutucularını kullanırken çok fazla devir ve kesme hızı verilmesinin hem iş kalitesine hem de iş güvenliği açısından sakıncaları vardır. Pens tutucularında kılavuz takımları için uygun değildir. Çünkü herhangi bir talaş sıkışması durumunda pens tutucularının esneme kabiliyeti olmadığından kılavuz takımının kolaylıkla kırılacak ve ek maliyetler doğuracaktır. Diğer yandan pens tutucuları takımın tek bir çevresel eksende ve pens yaylarının oturduğu noktalardan kavradığı için çok fazla talaş derinliklerinden ya da yüksek dönme ya da kesme hızlarında takım kolaylıkla kırılacaktır. Pens tutucuları piyasada en çok kullanılan tutucu tipidir. Bu tutucular bir pens yardımıyla gerekli olan matkabı, parmak frezeyi, raybayı, diğer kesici takımlarımı tutma işlemini yarar. Pens tutucularım şu şekildedir. Bu bir pens tutucu. Tutucunun gövdesi üstünde bir somun bulunmaktadır. Arkasında da pull stat bulunmaktadır. Fener milinin içerisinde hidrolik motorlar vardır. Bu hidrolik motorlar pull statı yukarı doğru çekerek sabitlenmesini sağlarlar. Hemen burada da bir koniklik vardır. Bu koniklik de fener milinin içerisindeki koniye tam olarak otururlar ve sabitlenme ve tam eksende dönmesini sağlarlar. Peki kesici takım nasıl bağlanır? Ondan bahsedelim. Burada bir el somun var. Bu somun şu şekilde çıkartıyorum. Tutucumdan ayırdım. Daha sonra tutucumu koydum buraya. Hemen gerekli olan bir pensim var. Bu matkabı bağlayacağım. Bu matkabımı bağlayacağım. Uygun olan pensi buluyorum. Burada baktım. Bu pensim. Matkabımın çapı 10'luk. Pensimin de 10'luk bir pens olması gerekiyor. Hemen şurada görüyorsunuz 10 yazıyor. Bu 10 uygun olan matkabımın çapı 10 olduğu için uygun olan pensi seçmiş olduğum anlamına gelir. Peki somunuma pensimi nasıl bağlayacağım? Dik konumdayken getiriyorum. Hemen oturtturuyorum şu şekilde. Pensimle somunum birbirine oturmuş halde. Şimdi bu pensimle somunumu gideceğim. Tutucuma bağlayacağım. Tutucum bu şekilde. Tutucum bu şekilde. Şu anki yaptığım işlem gerekli boşluğu alıyorum. Boşluğu aldıktan sonra bağlama aparatıma sabitliyorum. Sabitledikten sonra uygun olan matkabımı gittim pensimin içine soktum. Ve tekrardan boşluğunu alıyorum. Boşluğunu aldıktan sonra burada anahtarım var. Bu anahtarım yardımı ile tam sıkma işlemini gerçekleştiriyorum. Peki anahtarımı nasıl sıkma işlemi gerçekleştirecek? Burada görmüş olduğunuz kanallar, buradaki kısımlar oturacak ve tam anlamıyla sıkma işlemini gerçekleştireceğiz. Kanalları oturtturuyorum ve matkabımın sıkma işlemini gerçekleştirmiş oldum. Matkabım şu an tutucumla sabitlendi. Pens tutucu içindeki pens yardımıyla şu an gidip takımımı tezgaha bağlayabilirim. Anlatmış olduğumuz tutucunun adı pens tutucusudur.